Merhaba arkadaşlar, benim adım Cenk. Karolinska Enstitüsü'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda yüksek lisansımı da burada yaptım. Ondan önce de lisansımı biyoloji bölümünde tamamladım, ODTÜ'de. Bugün yanımda Yağmur var. Yağmur ODTÜ moleküler biyoloji ve genetik mezunu. O da şu an burada yüksek lisans yapıyor. Detayları size açıklayacak. Bu söyleşinin amacı da Yağmur'un moleküler biyoloji ve genetik deneyimi ODTÜ'de nasıldı ve buradaki deneyimi buraya nasıl taşıyabildi ve yüksek lisansı nasıl yardımcı oluyor? Yağmur seninleyiz. Selam herkese. Ben Yağmur Balımurem. Cenk'in de söylediği gibi lisansımı ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik'te tamamladım. Bu sene 2022 mezunuyum. Aynı zamanda sosyoloji bölümünde de yan dal yaptım. Ağustos 2022'de İsveç'e geldim. Şu an Stockholm'dayım. Cenk'in mezun olduğu yüksek lisans programındayım. Yüksek lisans programının ismi Molecular Techniques in Life Science ve Stockholm'daki 3 üniversitenin bir master programı. Karolinska Institute, KTH ve Stockholm Üniversitesi'nde master yapıyorum yani şu an. Yağmur, moleküler biyoloji ve genetik bölümü aslında çok fazla bilinen bir bölüm değil. Ve çoğu kişinin ön yargıları var bölüme karşı. Öncelikle sen kendinin bilime karşı yatkınlığı nasıl hissettin? Yani onu sevdiğini. Aynı zamanda o senin karar verme sürecinde neler etki oldu? Ve neden moleküler biyoloji ve genetik bölümü seçtin? Aynı zamanda ODTÜ bağlamında. Bunu da irdeleyebiliriz. Tamam. Önce şeyden başlayayım. Bu bilim sevdası nereden geldi? Ondan başlayayım. Böyle bence herkesin bu bölümü seçen büyük bir çoğunluğun böyle çocukluktan geliyor gibi bir düşüncesi var. Bende de öyle oldu. Böyle işte hani ne bileyim 7 yaşında annemden mikroskop istemem mesela. Ben dedim ana karnına gideceksin falan. İşte onu istemem ya da işte şeyi hatırlıyorum. Birinci sınıfta böyle ne olmak istiyorsunuz falan diye bir soru sormuştu öğretmenimiz. Ben de bilim kadını olmak istiyorum yazmıştım. İşte o zamanlar daha çok bilim adamı deniyordu. Şimdi biraz daha bilim insanı demeye başladık. Gender neutral çok şükür. İşte onu yazmıştım falan bilmiyorum bir yerlerden geliyor çocukluğumdan. Onun dışında işte TÜBİTAK kitaplarını alıyordum durmadan ve o kitapları okumayı çok seviyordum. Sonra bir şekilde bu böyle evrildi ve aslında neyle uğraşacağımdan çok emin değilim. Biraz astronomiyi de çok seviyordum çünkü. Sonra işte lisede böyle biraz daha biyoloji aşkım artmaya başladı. Belki lisedeki biyoloji öğretmenimin de bir katkısı olmuştur. Buradan alalım onu ismini. Aynen analım. İsmini unuttum. Neyse. Çok iyi bir öğretmendi. İzmir Atatürk Lisesi. Bayağı iyiymiş. 2017 yılı biyoloji öğretmenim. Teşekkürler. Neyse. Sonra da işte böyle hani lisenin başından itibaren aslında böyle şey deme işte moleküler biyoloji ve genetik diye bir bölüm olduğunu duydum. Ve sonra da böyle tamam artık ben bunu okuyacağım diye böyle evrilmeye başladı lise 4, 12. sınıfa kadar. Sonra da işte İzmir Atatürk Lisesi'nde şey vardır. İşte orada okuyanlar bilir. Mezun olmadan önce böyle balon bırakıyorsunuz. Helyumlu balonlar var. Üzerine de işte nerede okumak istediğinizi falan yazıyorsunuz. Oraya da işte şey yazmıştım. Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik veya ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik. Böyle hani kafamda netti artık. Yani balon sınava girmeden önce balon. Şöyle bir balon. Evet öyle bu yola çıktım. Sonra sonuçlar geldiğinde tabii böyle bir artık iyice işler ciddileşmeye başladı benim için. Ve hani bir okul sıralaması yapman lazım ya da bir bölüm seçmen lazım. Böyle gerçekten işler ciddileşiyor. O an böyle bir ya acaba gitmesem mi? Hani daha böyle mühendis olsam falan moduna girmiştim ama sonra hani babamla yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. Hani çok kararsız olduğum bir anda ve böyle artık ailemin de canı sıkıldı. Hani ne yapıyorsun Yağmur çok kararlıydın niye böyle oldu falan diye. Babam böyle hani bir anda şey dedi. Ya 4 yıldır sen bu bölümü sayıklıyorsun. Şu an hani bir haftada ne değişti Yağmur falan dedi. Ben dedim tamam gidiyorum o zaman. En üstte ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik yazdım. Ve pişman değilim. Peki sendeki o ön yargı son bir hafta kala değişmesi sence program hakkında düşünen ön yargılar mı? İşte ekonomik kaygı, ileride ne yapacağım vesaire gibi kaygılar mı?
Yoksa o an başka psikolojik etkenlerden kaynaklı. Yok, tamamen bununla alakalıydı. Çünkü o dönemlerde hep böyle bir hani işte dershanenin rehberlik hocasına gidiyorsun ya da işte birilerine bir şeyler soruyorsun durmadan, hani ne yapsam falan diye, hani senden büyük insanlardan fikir almaya çalışıyorsun durmadan. Ve işte kime sorsam bana hep şey dendi. İşte bu bölümün işi yok. İşte ne denir ona, parasız kalacaksın. İşte mezun olunca hiçbir şey yapamazsın. Falan filan, hep böyle aynı argümanlar dönüyor yani. Ama işte destekleyen hocalar da olmuş. Mesela bir rehberlik hocasıyla konuşmuştum. Hani ne seviyorsan onu yap tarzında konuşuyordu. Ben de artık onu dinledim. Artık içimdeki onu ne seviyorsan onu yapmalısın sesini dinledim. Böyle. Ama hani biraz para kaygısıyla bu işin içine girilirse ben çok verimli bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. O yüzden çok gerçekçi de değil aslında hani para kaygısı olmadan bir işin içine girmek, ama onu böyle minimum düzeyde tutup başlamak lazım bu işe. Çünkü gerçek hayat çok şey değil yani, paranın içinde yüzmüyor kimse. Evet, özellikle akademide. Özellikle akademide, evet. Peki ODTÜ'ye dair spesifik bir şey söyleyebilir misin? Yani Evet. neden mesela ODTÜ? Genelde direkt puan sıralamasına göre bir şey miydi, yoksa başka kampüsünden mi etkilendin, yoksa spesifik programdan mı, derslerden mi? İşte şeyde 12. sınıfta bir Ankara'ya gitmiştik ailemle. Orada hadi ben işte ODTÜ diye kafamda tutturduğum için babam dedi ki hadi bir gidip bakalım yani burası nasıl bir yermiş. Burada Yağmur Denizli'den. Evet, Denizli'liyim. Hani aşırı ılımlı bir iklimden Ankara'da 4-5 sene yaşadı. O da ilginç bir geçişti. Evet. Liseyi de İzmir'de okudum, yani süper sıcak iklim insanıyım tamamıyla. Asla şey değilim yani, soğuk çekemiyorum. İsveç'e geldim. Evet. Neyse işte Ankara'ya gittik. İşte ODTÜ'yü gezmeye başladık. Böyle şey zaten hani girdik. Google Maps'i açıyorum. Bir yerleri bulamıyoruz falan yani. Çok büyük. Hani hiç nerede anlamıyoruz falan yani. Hani bir yoldan geçiyoruz, kayboluyoruz falan. Okulun içinde kayboluyoruz. Böyle hani o kadar büyük bir yer çünkü. Neyse işte Devrim Stadyumunu gördüm. Böyle bir çok güzel duruyor falan dedim. Sonra işte bölüme gittik. Orada birkaç öğrenciyi ile konuştuk. Hani onların düşüncelerini aldık falan filan. Sonra böyle kafamda yani iyice ODTÜ oturdu diyebilirim. Çünkü hani kampüs olarak gerçekten ben daha iyi bir yer olabileceğini düşünmüyorum. Hani yurt dışıyla da kıyasladığımda biraz ODTÜ candır. Bu konuda ben de katılıyorum. Yağmur, peki akademik olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümü ODTÜ'de nasıldı? Bundan bahsedebilir misin? Yani hangi dersleri aldın? Mesela kaç tane zorunlu ders alman lazım? Bunların ne kadarı elektif, yani seçmeli ders? Ve de ODTÜ'de genelde seçmeler de farklı basamaklara ayrılıyor. Bir teknik seçmeli dediğimiz şeyler var. Bir teknik olmayan seçmeli dediğimiz şeyler var. Bu konuda Yağmur'un acaba bu serüveni nasıl olmuş? Ben de merak ediyorum. Evet, herkesin dertli bir serüveni var bu konuda. Çünkü yani her bölüm için ODTÜ'de seçmeli ders bulmak çok sıkıntılı. Bizim bölümümüzde de aslında diğer bölümlere kıyasla daha az bir teknik olmayan seçmeli sınırımız var. Teknik seçmelilerde şimdi şeyinden bakıyorum, bilgisayarımdan. 9 tane teknik seçmeli ders almamız gerekiyor ve bunların 3'ü biyoloji ve genetik kodlu dersler olması gerekiyor. Geri kalan 6'sı da işte fen bilimleri fakültesi veya mühendislik fakültelerinden alınabiliyor. Teknik olmayan seçmeli dersimiz de 2 tane. Bunlar da işte bazı Fen Edebiyat Fakültesi'nin beşeri bölümleri ve işte resim, müzik gibi dersler var. Onlardan alabiliyorsunuz. Seçmeli ders dediğimiz bu ana bizim must course dediğimiz derslerin dışında senin mezun olmak için tamamlaman gereken krediyi sağlamanda fayda sağlayan dersler. Aynı zamanda her öğrencinin farklı hobileri ve ilgi alanları var. Biraz buna da yönlendirmek açısından önemli. Ve bu teknik derslerde seçmeli bağlamında moleküler biyoloji genetiği okuyan öğrenciler bile aslında çok yönlü. Ve kimisi daha spesifik alanlardan hoşlanıyor, kimisi daha geniş alanlardan hoşlanıyor. Ve bunların ayrımını yavaş yavaş sen 3. ve 4. sınıfta irdelemeye başlıyorsun. Buna göre
seçmeli derslerini seçebilirsin. Ve şu an zorunlu derslerden bahsedelim. Mesela kabaca 1., 2. ve 3. sınıfta siz hangi dersleri alıyorsunuz ve bunlar mesela üstüne katlanarak mı ilerliyor? Sen her sene zorunlu hissediyor musun o zorluk derecesini? Yoksa yavaş yavaş böyle bir geçiş mi var? 1. sınıfta işte biraz daha kolay, sonra onları oturtuyorsun, 2. sınıfa mı geçiyorsun? Ve derslerin adlarına bahsedersen belki ilgi çekici olabilir bazı insanlar. 1. sınıf temel düzeyde derslerden oluşuyor hep. İşte genel kimya 1, 2. dönem genel kimya 2, sonra kalkülüs 1, kalkülüs 2, matematik yani. Onun dışında da İngilizce dersleri var. Ne kadar hazırlık okusak da bu sefer böyle biraz daha akademik İngilizce, işte presentation nasıl yapılır, bir şeyler nasıl yazılır gibi İngilizce 101 ve 102 dersleri var. Bir tane de moleküler ve hücresel biyoloji diye bir ders alıyoruz. Bunun da birincisi ve ikincisi var. Bunların hepsi temel düzeyde ilerliyor. Yani kimya ve matematik biraz lisenin üzerine birazcık kattığınız şeyler var. Ve biraz daha sizi galiba terimlere alıştırmak için diyebilirim bu dersler. Bu İngilizceden bahsediyorsun. Aynen, İngilizce. Evet. Çünkü hani böyle bir anda liseden Türkçe bir eğitim aldıysanız bazı şeyler çok benzer ama bazı şeyler de hiç benzemiyor. Hani bence o derslerin olması bayağı faydalı. En azından terimlere kendinizi alıştırıyorsunuz gibi. İşte moleküler ve hücresel biyolojide de lisede öğrendiklerinizin bir tık daha artık üstüne çıkmaya başlıyor. Ve hani zorluk derecesi de ortalama diyebilirim benim açımdan. Size hangi hoca vermişti? İlk 1. dönemdekini Tülin hocalar vermişti. Tülin ve diğer Tülin hoca. 2. dönemde Mesut Muyan ve Nihal Terzi Çizmeci hocalar vermişti. 2. dönem şeymiş. 2. dönem MVP. Evet. Peki merak ediyorum. Mesela sende böyle bir an oldu mu? Lisansta gördüğün bir şey biyoloji dersinde belli bir şekilde kafanda kalmış. Bu böyle oluyor diye. Ama lisansa geçtiğinde biraz daha dinamik ya, daha güncel şeyler öğretiyoruz. Böyle aklına geliyor mu? Aslında bu böyle değilmiş falan gibi. Bir örnek var mı aklında? Nasıl zor yerdesin? Evet, çok bodoslama. Lisedeki ve üniversitedeki farkları mı soruyorsun? Yani böyle lisede öğrendiğimde şeyi hatırlıyorum, hani böyle wow oluyordum ama böyle daha küçük düşünüyormuşum galiba. Üniversitede işte böyle derslere başlayınca her şey çok detaylı ya aslında. Hani mesela işte biz transcription mekanizması öğreniyoruz. İşte ne oluyor? DNA polimerez geliyor. RNA'yı sentezliyor falan ama işte lisansta bir bakıyorsun. Yani derya deniz üzerine kitaplar yazılmış hani o konunun. Orada ben bir şey olmuştum. Aman Allah'ım, nerelere geldik. Bana şey gibi geliyor ya. Böyle hani sen ilk defa bebekle karşılaştığında onu güldürmek için böyle cekçe yaparsın ya. Evet. Bir anda seni görür böyle. Biz genelde lisede öyle. İşte geliyor oradan nasıl oraya tutunuyor, bir anda yapıyor. Yani o bütün ara soruları aslında elimine yapıyorduk. Evet. İşte lisansta onları irdeleyince böyle bir wow oluyorsun her gün, böyle beynin. Böyle beni biraz daha nasıl diyeyim, böyle aşık etti biyolojiye gibi bir şey. Bu detayları öğrenmek. Gerçekten çok yüzeyseldi her şey lisede. Böyle lisansta hatta böyle bazen hani bazı şeyleri çok detaylı öğreniyorsunuz. Sonra bazı şeyler de detaysız kalıyor. Ve böyle şey oluyorum hep. Ya biz bunun niye detayını görmüyoruz artık falan filan diye düşünmeye başlıyorum. Sonra işte hemen bir quick bir Google search yaptığında görüyorsun ki aslında bilmiyoruz daha orayı. O yüzden kimse sana detayını söyleyemiyor. Ve hani aklında hemen bir research question beliriyor falan. Böyle çok heyecanlı olmaya başlıyor yani öğrendiğin şeyler. Bu entelektüel uyarılmanın bizzat göstergesi. Ama sende benim hissettiğim, mesela bu spesifik olarak moleküler biyoloji özel bir şey değil sanki. Sana ben ne tarz bir bilgi verirsem ve senin ilgini çekerse sanki sen bu entelektüel uyarılmaya maruz kalabilirsin gibi geliyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani sadece aslında biyoloji spesifik bir şey gibi seninki. İşte sana fizik de olabilir, matematik de olabilir. Evet, bunu hangi alanda olsa, yani hangi alana girsem yine hissederdim gibi geliyor bana bu da. genel olarak bilim insanlarında bulunan bir özellik ve çok hoş bir şey. Peki 2. sınıfa geçersek. Peki nasıl yani? Evet, daha açık geçelim. üstüne koymaya mı başladınız? Yoksa hala temel seviyede mi kaldı? 2. sınıf böyle biraz daha şeye dönüyor. Bir şeylerin üzerine koymuyoruz. Bu sefer yeni bir şeyler öğreniyoruz gibi.
Çünkü bir biyometri dersimiz var mesela. O ne? Biyometri istatistiksel biyoloji Oo. diyebiliriz. Ve hani istatistik öğreniyorsunuz. Aynı zamanda R dilinde kodlama öğreniyorsunuz o derste. Ve hani bu kimsenin bilmediği bir şey, o yüzden yeni bir bilgi ediniyorsun gibi bir şey bu derste. Sonra ekoloji ve evrimsel biyoloji dersimiz var. Bu iki konuda evrim zaten müfredatta yok. Lisede asla görmediğiniz bir şey. Hani kendiniz biliyorsanız bir şeyler biliyorsunuz. O yüzden yine yeni bir bilgi. Ekoloji keza o şekilde çok yüzeysel bir şeyler öğreniyoruz lisansta. Sözünü balla kesiyorum. Mesela çok ilginç geldi. Senin okuduğun bölüm moleküler biyoloji ve genetik ama bize ekoloji dersinden bahsediyorsun. Hı hı. Ben ekoloji deyince aklıma daha makro düzeyde bir sistem geliyor. Burada iki soru olabilir. Birincisi, ekoloji aslında mikro düzeyde mi işliyordunuz? Makro ile birleştiriyordunuz. Hı hı. Çok ilginç bir ilişki olabilir. İkincisi, moleküler biyoloji ve genetik okusan da aslında biyolojinin diğer temel dersleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor muydun? Çok fazla biyolojinin diğer ana dallarına giriş yapmadık. Ne bileyim taksonomi gibi mesela. Ama evet işte ekoloji ve evrim dersleri vardı ve bunlar hep böyle daha makro düzeydeydi. Çok mikro düzeylere inmedik. Bu arada makro mikro dediğimiz hem boyutsal hem de ilişki bağlamında kullanıyoruz. İşte microbiology, molecular biology. Bunlar nano ve mikrometre size'ında olan moleküller veya organizmalar. Makro dediğimizde daha çok hani ekolojik anlamdaki ilişkiler. Ağaçların birbirine ilişkisi, taşınması, sular vesaire. Yani bu işte ekoloji ve evrimsel biyoloji dersi daha makro düzeyde. Ama bu dersleri bize veren insanlar daha mikro düzeyde çalışıyorlar diyebilirim. Mesela işte evrimsel biyoloji dersine Mehmet Somer veriyor. Antik DNA çalışmaları yapıyorlar. Hani biraz daha makro öğrenip eğer ilginizi çekiyorsa mesela Mehmet Somer'in laboratuvarına katılıp hani daha mikro düzeyde bir evrim araştırması yapılabilir. Peki buradan şey anlayabilir miyiz? Yani illa sen moleküler biyoloji genetik okumak istesen bile belki hani daha farklı bir bağlamda da çalışabilirsin biyolojinin bir alanında. Evet, kesinlikle. Ki böyle birçok Şey arkadaşımız değil. var. Örneği var yani. Evet, yani hani kuş bilimi de çalışabilirsin bu bölümden mezun olup ya da işte makro ekoloji de çalışabilirsin ya da ekolojinin mikrosuna da inebilirsin. Böyle plant biyoloji çalışabilirsin yine makro düzeyde ya da mikro düzeyde. Çok bir sınır yok yani. Eğer hani moleküler biyoloji ve genetik bölümündeyseniz her şey moleküler olmak zorunda değil gibi bir kısım var. Devam ediyorum ikinci sınıf derslerine. Birinci dönemdeyiz hala. Bu sefer fizik başlıyor bir de. Hala yine bu aslında birinci ve ikinci sınıf işte hala seni hazırlamaya devam ediyor bir şeyler. Çünkü fizik dersi var bu sefer yine. Lisede gördüklerini biraz sana hatırlatıyor. Üzerine biraz daha bir şeyler koyuyorsun. Birçok insanın korkulu rüyası. Evet. Ve ilginç bir sistem var ODTÜ'de. Normalde senin temel derslerin var işte. Hardcore moleküler biyoloji genetik üzerine dersler. Genelde fiziğin kredisi bizim bu temel dediğimiz derslerde programa bağlı olan derslerden daha yüksekti. Ve bunlardan çoğu kişi şikayetçiydi. Çünkü ortalamalarını düşürme gibi bir olasılığı vardı. Mesela fiziğin kredisi 5 ama diğer mesela biyometri dersinin 4. Hani mesela. Fizik daha önemli bir yerde kalıyor gibi. Ve normalde bir sürü yani diğer mühendislik bölümleri fizik dersini birinci sınıfta alıyor. Ama bizde ikinci sınıfa koymuşlar. Neden ben de bilmiyorum. Ama işte hani yine size bir şeyleri hatırlatma dersi gibi bir şey fizik dersleri. Ve şu an sen biyofizik yapıyorsun. Aynen. Yani senin gibi ileride mesela bu intersection dediğimiz biyolojiden fizik bağlamındaki konseptlerde sonuçta senin bakış açını değiştiren bir ders. Evet. Devam ediyorum ikinci dönemde. İkinci dönemde fizyoloji dersimiz var. Yine bu böyle biraz daha makro düzeyde fizyoloji. İşte sistemler nasıl çalışıyor? İşte dolaşım sistemi, solunum sistemi gibi gibi. Ama aynı zamanda biraz daha böyle bazı hastalıklardan bahsediliyor. Biraz daha mikro düzeyde de bir şeyler görüyoruz. Yani moleküler patolojileri nedir bu hastalıkların gibi gibi. Sonrasında organik kimya dersimiz var. Bu da yine bazılarının korkulu rüyası olabilir.
Bu da hani lisede gördüğümüz organik kimyanın birazcık daha üstü. Ve yine hani sizi terimlere alıştırmak için diyebilirim bu dersi. Çünkü evet, organik kimya, hani kimya dersleri alıyorsun ama organik kimyanın terimleri bambaşka. Onları da öğrenmen lazım. Ve bu aslında hani sizi biyokimya derslerine hazırlıyor. Zaten organik kimya, biyokimya dersinin öncül dersi ya da prerequisite dediğimiz bir ders. Hani bu dersi geçmeden biyokimya alamıyorsunuz gibi bir ders. Onun dışında bu sefer İngilizce'de yine bir İngilizce dersimiz var. O da sözlü sunum teknikleri diye geçiyor ve daha böyle presentation odaklı bir ders. Yine bir fizik dersi var ve bir tane de teknik olmayan seçmeli bir ders var. Yani 1. ve 2. sınıf böyle biraz daha rahatsı diyebilirim. 3. ve 4. sınıfa göre ve daha yine evet, sizi 3. sınıfa hazırlıyor gibi bir şeyler. Peki herkesin beklediği 3. sınıfta neler var? 3. sınıf ya bu dönemler benim Covid'e denk geldi. Biraz o yüzden çok hani büyük ihtimalle çok seveceğim bir dönemlerdi ama Covid'e denk geldiği için biraz geride kaldılar bazı şeylerde. Neyse 3. sınıfta mikrobiyoloji dersimiz var. Favori dersim. Favori. Sonrasında biyokimya 1 dersimiz var. İşte mikrobiyoloji, biyokimya bunların hepsi hani 1. ve 2. sınıfta öğrendiklerinizden aldığınız şeyleri böyle artık geliştirdiğiniz dersler olmaya başlıyor. Bu derslerin her biri normal bilimde çok büyük bir alan aslında. Ha, evet. Siz böyle bu alanlara dair temel kavramlar öğreniyorsunuz ve bazı öncü çalışmalar hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Ama normal gerçek hayatta bunların her biri milyonlarca farklı basamağa da ayrılmış şekilde. Sen o küçük bir perspektifin çalışıyorsun. Ama lisanstaki amaç işte bunları genel olarak öğrencilere bahsetmek ve onların bazı konular hakkında bu bakışta sahip olması ve ileride belki bu alanlara ilgileniyorsa bunun üzerine daha odaklanması ve çalışması üzerine. Aynen. Sonra bu mikrobiyolojinin bir tane de laboratuvar var. Ama ben işte Covid döneminde olduğu için biraz laboratuvarlar sıkıntılıydı. Hani online bir şeyler yapmaya çalışmıştık. O yüzden çok bir bilgi veremeyeceğim bu laboratuvar hakkında. Ben bahsedebilirim. Evet sen aldın. Evet, Doğru. Bize de ben ODTÜ biyoloji mezunuyum, daha önce bahsetmiştim. Bize de mikrobiyoloji laboratuvarı vardı. Mesela ben çok eğlenmiştim. Bazı şeyler çok eski usul yapıyorduk. Ama bizzat o organizmaları ekmek, işte bazı onlara ilaçlar vermek ve onların kaybolmasını gözlemlemek veya daha çok DNA seviyesine inip ne gibi değişiklikler olduğunu görmek bana çok ilgi çekici gelmişti. Aynen. Ben de aslında hani mikrobiyoloji laboratuvarının dersini alamadım ama 1. sınıfta bir staj yapmıştım. 1. sınıfın yazında. O çalıştığım labda mikrobiyoloji çalışmaları yapıyorlardı. O yüzden ben de hani basic teknikleri orada öğrenmiş olmuştum. O yüzden çok bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Evet. Ve çok ilginç. Yani normalde senin gündelik hayatını değiştirebilen bir şey. Sen ne kadar çok hijyen tarafı bir insan olmasan da bu mikrobiyoloji dersini aldıktan sonra her şey karşı hani bir obsession oluyor senin. Dokunuyorum, hemen elimi yıkamam lazım vesaire. Çünkü artık mikroorganizmalar hakkında bir fikrin olduğu zaman ve her yerde bunun olduğunu bildiğin için şu an ben konuşurken yüzümde milyonlarca mikroorganizma var ve bunlar aslında yüzümde ürüyorlar yani. Bunun bilgisine sahip olmak bile çok ürpertici bir şey. İşte ben de onu Covid'den aldım durmadan. Alkol sıkarak elime. Evet. Evet, devam ediyorum. 3. sınıfın 1. döneminde genel ve moleküler genetik diye bir dersimiz var. Ben bu derse bayılmıştım gerçekten. Bunu da mı Nihal Hoca veriyor? Yok, bunu Nihal Hoca vermiyor. Bunu Mehmet Somel vermişti. Sonrasında da Elif galiba. Evet, Elif Hoca vermişti. Bu dersin başında böyle biraz daha yine hafif istatistik ki bir vibe var. Mehmet Somel verdiği için Aynen, biraz Mehmet değiştirmiş. Somel. Ve böyle ne denir? Neydi? Ay, isimlerini unuttum. İşte IBD. Allah unuttum. Keseriz onu. Kalıtımsal şeyler matematiksel olarak nasıl açıklanabilir? Bunları anlatmıştı bize. Çok anlamışım. Neyse ama bunları böyle çözerken hani böyle bayağı matematik sorusu gibi hani çözüyorsun işte hani
aslında çok basic gibi görünüyor ama işte bir sürü Hı. işte bazı genler birbirinin çok yakınındaysa beraber kalıtımsal oluyorlar falan böyle. Hani Mendel genetiğinin artık bayağı bir üstündesin. Neredeyse artık bütün temel bilimleri kavramışsınız yani. Evet işte. Sonuçta kimya çok önemli. Organik kimya, biyokimya, temel kimya alan çok yüksek derecede bir kimya bilgisine sahip oluyorsunuz. Fizik aldığından bahsettin. İlk dönem mekanik, ikinci dönem elektrik, elektronik alıyorsun. Elektrik ve magnetizm galiba. O yüzden fiziksel bir temelinde oluşmuş oluyor. Kalkülüs alıyorsun, yani matematiksel bir bilim oluyor ve bu biyoinformatik dediğin, daha doğrusu biometri dediğin ve genetikte de gördüğün bu matematiksel temelin aslında çok derinlemesine bir matematiksel algıyışa sahip oluyorsun. Zaten biyoloji bölümün kendisi bu bağlamda da çok yüksek derece bir bilgi donanıma sahip oluyorsun. Sadece bunların birleşimleri ve birbirine katkıları anlamında çok güzel bir perspektif oluşturuyor gibi. Evet bence de öyle. Ya işte bu hani genel ve moleküler genetik dersinde biraz çok nasıl diyeyim? İşte limit türev integral almıyorsun ama yine de biraz böyle matematiksel bir düşünce tarzına sahip olman lazım gibi. Sonra bu dersin ikinci kısmı da daha çok artık transcription, translation nasıl yapılıyor, daha işte bu beni bayağı heyecanlandım. Transcription faktörler var. Aynen. İsmini hatırlamadığım binlerce olayı işlediğimiz bir derste ve böyle hani gerçekten çok heyecanlı oluyor. Çünkü hani detaya indikçe daha böyle bir wow faktörler işin içine girmeye başlıyor. Ben böyle aman Allah'ım mükemmel diye devam ediyordum derste çalışırken. Onun dışında bir tane teknik seçmeli ders alabiliyorsunuz 3. sınıfın 1. döneminde. Ben bunda mesela 1500 diye bir ders vardı. Biyoinformatik departmanının verdiği. Master düzeyinde bir ders. Ama hani lisans öğrencilerine de veriyorlar kontenjan varsa. Bu derste de sadece Python'a giriş gibi bir dersti. Ve işte Python öğrenmiştik. O yüzden bayağı aşırı verimli bir dersti diyebilirim benim için. Python bir programlama dili ve bizim de şu an aktif olarak araştırmalarımızda kullandığımız bir programlama dili. Ve çok yaygın bir dil ve tamamen ücretsiz. Evet. Yani nasıl diyeyim? Artık moleküler biyoloji ve genetik mezunun bilmesi gereken bir dil gibi hissediyorum. Hani ne kadar biyoinformatik alanına böyle girmeyecekseniz de basit bir düzeyde herkesin bilmesi lazım. Bir yerinden tutması lazım gibi. Eğer bilmiyorsanız öğrenin. Sınıfa dair başka bahsetmek istediğim bir şey var mı? Yani 3. sınıfın 2. dönemi de aslında bu 1. dönemdeki derslerin devamı. Durmadan işte üzerine bir şeyler katıyorsunuz artık ve bence zorluk seviyesi olarak bütün yani 1, 2, 3 ve 4'ü kıyaslayacak olursam 3. sınıf en zor sene. Aynı zamanda sen de 2 sene boyunca geliştiğin için artık. Evet yani temeliniz iyiyse artık sizi zorlamıyor. Hani her şey akıyor gidiyor yani. Öğrendiğiniz şeyleri rahatça anlayabiliyorsunuz. Ama yine de hani çok fazla ders var. Bazen çok yoğun bir anınıza geldiği zaman hani zorlanabiliyorsunuz diğer dönemlere. Eminim sen fazladan ders almışsındır. bu dönem almamışım. 4. sınıf. Okey. Bir sonraki dönem 10 tane aldık. Ama bir de yan dal yapıyordum işte. Yan dal dersleri o çok falan ilginç. alınca. Öyle. Peki 4. sınıfta hangi dersler var? 4. sınıfta staja girelim mi yoksa stajı sonra mı girelim? Ben sana normal genel olarak staj yaptıklarından bahsederim. Tamam. Çünkü 3. sınıftan 4. sınıfa geçerken bir staj var. Ondan bahsediyordum. Neyse onu sonra gireceğiz. 4. sınıfta da Recombinant DNA teknikleri diye bir dersimiz var. Bu ders aslında biraz şey hakkında. Biz laboratuvarlarda DNA'yı nasıl manipüle ediyoruz? İşte bir protein expression'ı nasıl değiştiriyoruz? Ya da istediğimiz bir proteini nasıl knockout ya da knock-in yapıyoruz? Bu teknikler hakkında bir ders. Ve işte bu dersi benim aldığım sene yani geçen sene başka hocalar vermeye başlamıştı. Böyle 4 hoca beraber veriyorlardı. Ve eminim ki bu sene daha da güzel bir ders olacak. Çünkü hani biz biraz deneme aşamasındaydı benim aldığım sene. Ama gerçekten aşırı verim aldığım bir ders oldu. Böyle bu tekniği niye burada uyguluyoruz? Ya da işte mesela CRISPR'dan ilk defa bahsettiğimiz bir derste.
CRISPR CRISPR ise artık yani birinci sınıfta bile bahsedilmesi gereken bir şeye dönüştü mesela. CRISPR dediğimiz gen editleme bir metodu. 2 sene önce Nobel ödülü aldı. Hı, evet. Nobel ödülünde bu arada verildiği enstitüdeyiz bu şu an. Karolinska Enstitüsü dediğimiz Nobel ödülü alan insanların buraya davet edildiği ve ödüllerin verildiği yer. Yani bu kurum bu Nobel ödüllerini karar veriyor kime gideceğini. Evet. İşte bu ders hani buna odaklıydı biraz daha ya da işte bir section'da hani şeyleri de öğrenmiştik işte nerede nasıl grafik çizmeliyiz hani işte ya da bu grafiği nasıl okuruz. Çünkü hani eğer kendin yapmıyorsan article'lardaki grafikleri bazen anlamak çok zor oluyor. Hı hı. Özellikle RNA expression grafikleri ya da UMAP map'ler falan filan. O yüzden hani biraz da onlara girdiğimiz bir dersti. Bayağı verimliydi benim için. O da işte hücrenin moleküler biyolojisi diye bir dersimiz vardı. Bu derste de biraz daha işte endoplazmik retikulum, Golgi, protein transport nasıl olur, işte signal peptides ve biraz daha protein level'ında bir dersti. Ve bunun bir de laboratuvarı vardı. Laboratuvar benim senemde şu açıdan güzeldi. Bir proje yapmıştık. PCR'la bir geni knock-in yapmıştık. PCR ne demek? PCR işte Covid'den herkes biliyor diye düşünüp aynen. şey yaptım. PCR aslında bizim bir DNA parçasını çoğaltmamız için bir yöntem. Knock-in mi dedin? Knockout mu dedin? Knock-in yapmıştık. Knock-in de bu çoğalttığımız DNA parçasını biz bir şekilde DNA'ya bir organizmanın DNA'sına entegre edebiliyoruz. Bu şekilde knock-in Yani bunu sentetik oluyor. bir şekilde yapıyorsun ve Aynen. senin bu eklediğin organizma artık o DNA'nın kodladığı mesela proteini kodlamaya başlıyor. Evet. İşte böyle bir projemiz vardı. Bir bakteri, hangi bakteri olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama E. coli olabilir. O bakteriye işte bir gen veriyorduk ve işte o gen sayesinde işte kontrollerimiz vardı falan filan. Çok detaya inmeyeceğim. Ama hani büyük bir projeydi yani hani bir dönem boyunca uğraştığımız her hafta. O yüzden bayağı güzeldi. Ama şu an duyduğuma göre biraz laboratuvarlarda çok fazla insan olduğu için çok verimli geçmiyormuş. Hı hı. Bunu da valla nasıl çözülecek bilmiyorum. Çünkü hani kontenjanları durmadan arttırıyorlar. O yüzden Siz kaç ileriki kişiydiniz sen senelerde. girdiğinde? Benim girdiğimde biz 60 kişiydik. Hı hı. Galiba şimdi bir 70 kişi falan alıyorlar. Ama işte sadece bu faktör değil, aynı zamanda derslerden kalan insanlar oluyor ve o dersi tekrar ediyorlar. Öyle olunca hani 60 kişilik ders bir anda 70-80 kişilik bir derse dönüşüyor. Böyle bir zorluğu da olabilir yani ileriki dönemlerde. Bu laboratuvarlar nasıl yapılacak, ne kadar verimli olacak bilmiyorum yani. Onun dışında 2 tane teknik seçmeli dersimiz vardı. Burada da epigenetik ders almıştım Nihal hocamızdan. Gerçekten mükemmel bir ders. Epigenetik bu arada çok ilginç bir kavram, açıklamak ister misin? Evet, açıklamak isterim. Çok kabaca birkaç cümlede. Aynen. Epigenetik şu demek, DNA'da herhangi bir değişim yapmadan aslında biz hücrelerin transcription'larını değiştirebiliyoruz. Yani protein, Allah yapamadım. Ben yardımcı olayım. Tavsiye yardımcı olalım. Normalde şöyle daha iyi anlıyor insanlar. İkizleri düşünelim. Hı. Bunlar %100 benzer DNA'ya sahipler. Tamamen DNA kodları aynı. Ama bakıyorsun bunların bambaşka görünüşleri var. Bambaşka hareketleri, hobileri var. Bambaşka ilgi alanları, konuşma biçimleri, hayattaki farklı kariyerlere sahipler. Veya hastalıkları da olabilir. Aynı hastalıklara karşı farklı yatkınlıkları var. Bu aslında çok güzel açıklıyor epigenetiği. Yani senin DNA'n aynı olsa bile bunların ne zaman sentezleneceği, ne kadar sentezleneceği, hangi proteinlerle beraber sentezleneceği dışsal bazı etkenlere bağlı. Ve bunların genel toplamına epigenetik deniyor. Ve çok ilginçtir, bu daha anne karnından başlıyor. Yani ilk sen işte spermden yumurtanın birleştiğinde zigot oluştun. Bundan itibaren başlayan bir süreç. Annenin psikolojisinde yediği yemeklere, hatta bazı ilginç araştırmalar var. Birkaç jenerasyon ötesinden gelen bazı bilgi taşımaları da oluyormuş diye duymuştum ben de.
Çok güzel açıkladın. Evet. Ben bazen böyle basit şeyleri açıklamakta böyle takılıyorum. O yüzden özür İşte dilerim. Nihal beraber hocam özür dilerim. beraber gelişeceğiz işte. Evet, neyse bu ders çok güzeldi. Hem epigenetik hakkında bayağı bir şey öğrendik hem de dersin böyle son aylarına doğru sunum yapmaya başlamıştık. Ben böyle hayatımda ilk defa böyle bilimsel bir makale sundum yani ve hani harıl harıl çalışmıştım. Ona rağmen mükemmel değildi ve hani çok fazla şey öğrendim hani sonradan aldığım feedbacklerden de. Bu çok önemli bir şey. Yani biz yaptığımız araştırmaların %100'ü daha önce yapılmış araştırmalara dayanaklı olarak oluşturuluyor. Bu da demek ki senin literatüre karşı hakimiyetin çok yüksek derecede gelişmiş olması lazım. Literatüre hakimliğin nasıl artıyor? Makale okuyarak. Ve bu makaleleri okumak lisans seviyesinde başta çok zor gelen bir şey. Öncelikle dil zaten ağır, İngilizce, çok terimsel ve direkt o spesifik soruyu anlamak için daha önceden yapılmış araştırmaları da biraz bilmek gerekiyor. Çünkü genelde makalelerde bodozlama giriyorlar. Sonuçta sayfalarca bir şey yazamayacakları için. O yüzden bu deneyime lisans seviyesinden sahip olmak, mesela Nihal Hoca'nın dersi gibi derslerden çok çok değerli bir şey. Evet. Ve eminim ki Ben sana çok ona yardımcısı olmuştur. katılıyorum. Yani hem sunum yaptığınız için o makaleyi bayağı bir irdeliyorsunuz. Nerede ne yanlış yapılmış belki bunları keşfediyorsun böyle. Hı. Çünkü ne kadar peer review'dan geçmiş olsa bile hiçbir makale mükemmel değil. O biraz Nihal Hoca da kendi felsefe. Biz hangi makale okursak okuyalım Nihal Hoca'yla. Her zaman bir şey buluyordu o Evet, makalede. evet. Ve hani sonrasında da mesela diğer sınıf arkadaşlarım sunum yaptığında yine o makaleleri de okumamız bekleniyordu ki sorular sorabilelim. Hani bir noktada böyle hani o ders içinde 6-7 tane makale okumuş olduk ve bayağı güzeldi bence. Hem alışkanlık kazanmak açısından da hem de nasıl makale okunur onu keşfetmek açısından. Belki hani daha 4. sınıfa gelmeden yapılması gereken bir şey. Belki 3. sınıfta bile başlanabilir. Ee, Ama yine de bayağı bir geliştirmişti beni. Böyle. Peki şu ana kadar hep teknik aldığın seçme derslerden bahsettin işte birkaç tane. Hiç teknik olmayan seçme ders aldın mı ve bunlar neydi mesela? Teknik olmayan seçme ders 2. sınıfta Introduction to Sociology almıştım. O da aslında sosyoloji yan dalına başlamama sebebiyet verdi Okay. gibi O bir zaman şey. sonra geleceğiz. Başka var mı? Bir de keman dersi almıştım. Keman dersi? Aynen. Ha, müzik bölümünde. Evet, müzik bölümünden. İşte zaten ben böyle bir 8 sene falan keman çalmıştım. Ama üniversiteye geçince böyle bir daha bir devam edeyim diye düşündüm. Sonra böyle derslere başladık. Covid başladı. Sonra evlere dönünce keman dersi biraz şey olmuştu. Kemanın var mı evde? Kemanım var. Evet. Ama Onu Türkiye'de. bir ara getirek ya buraya. Türkiye'de. Ben buraya bir ara getirek onu. Tamam. Tamam. Başka 4. sınıf hakkında bahsetmek istediğim bir şey var mı? 4. sınıf hakkında işte 4. sınıfın 1. dönemi böyle geçiyor. 2. dönemde artık full teknik seçmeli. 4 tane teknik seçmeli hakkınız var. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 3,5 sene sen kendin ne istediğini ve ne alanda uzmanlaşmak istediğini belirledikten sonra çoğu teknik seçmeli dersini bu bağlamda kontrol etme şansın var. Sen mikrobiyoloji mi ilgilisin? O zaman teknik seçmek dersini biraz daha mikrobiyolojiyle ilgili olan dersleri seçerek kullanabilirsin. Yani eksik olduğun bir şey görüyorsun. Mesela genetikte daha yeterince gelişmedim. Bu bağlamda da eksik olduğun tarafları doldurmak için de kullanabilirsin. Pek kullanılan bir şey olmasa da. Kısaca bu şekilde. Aynen. Ama dur bir dakika. dur. Ama biraz da ODTÜ gerçekleri var. O da şey yani hani her zaman senin ilgi alanın olan bir dersi açmıyorlar ya da açılan dersin de kontenjanı yeterli olmuyor. O yüzden bence onun için yani bu perfect senaryo mükemmel, evet, yani herkes kendi ilgi alanı olan şeye yönelsin. Ama bazen de hani çaresiz kalıp ilgi alanı olmayan bir şeye almak zorunda da kalabiliyorsun. Tabii ki pratikte sıkıntılar ders mevcut. savaşları, kavgalar, Evet. rüşvetler, illegal alttan ders vermeler, birçok farklı şeye dahil olduk yani derinledik.